Evet, selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Yine bir yeni video ve de bugünkü misafirimiz iPhone 12. Back in that, yeah. Tell them to watch it. Now I ain't talking my pockets. Just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Şimdi iPhone 12'yi çok sorun oluyor. Özellikle de saklama alanı. Saklama alanı derken zaten biliyorsunuz 64 GB, 128 ve de 256 GB olarak geliyor. Bu çok soru soruluyor. Onu şimdi en sona saklayacağım. iPhone 12 alınır mı, alınmaz mı ya da şu anda iPhone 12 kullanırsa zaten altta yorum kısmına yorum olarak bırakırsa çok ama çok sevinirim. Çünkü birçok kişi sorduğundan biliyorsunuz zaten günümüzün şartlarında Türkiye'de telefon fiyatları aldı başını gitti. Yaklaşık 50 bin liralara yakın bir fiyatlara yükseldi. Tabi ister istemez herkes de artık 1-2 alt modele yönelmeye çalıştı. Tabi bu da ister istemez herkesi üzüyor ama bu konu hakkında çok yorum geliyor. iPhone 12 alınır mı, alınmaz mı? Biliyorsunuz ben yaklaşık bir sene önce yedek telefon olarak iPhone 12 almıştım. Eğer bana sorarsanız iPhone 12 alınır mı? Evet, alınır. Ben şimdi başlayacağız zaten şöyle ufak tefek pek fazla detaylara girmeden kısa kısa da olsa size anlatacağım. Zaten arkadaki şu iki kamerayı biliyorsunuz 12 megapiksel. Gayet güzel ve de 4K 60 FPS'e kadar video kaydı yapabiliyor. 4K 30'da da HDR ve de Dolby Vision çekme özelliğine sahip. Ön kamera da aynı. Yaklaşık 4.60K video kaydı yapıyor ve de ayrıyetten 4K 30 FPS Dolby Vision ve de HDR video çekebiliyoruz. Gayet hafif ve de kullanışlı bir telefon. Biliyorsunuz 14 çiple gelmişti. 14 çipte zaten gayet güzel ve de tıkır tıkır da çalışıyor. Güncellemeleri de çok alıyor. Şimdi 64 mü, 128 mi ya da 256 mı derseniz bu benim elimdeki 64'lük versiyonu. 64'lük bana yetiyor mu? Gayet rahatlıkla yetiyor. Neden derseniz çünkü ben ek alan satın alıyorum 1 euroya. Çünkü Fransa'da olduğum için bizde euro bazında çalışıyor. Ben yaklaşık 1 euro verip ekstradan alan satın alıyorum. Neden derseniz çünkü videolar ve de fotoğraflar gerek aplikasyonlar ve de oyunlar ister istemez yer kaplıyor. Apple'ın verdiği o 5 GB'lık alanda yetmediği için ister istemez onu 50 GB'a yükseltiyorum ben. Neden böyle bir politika işi var hala anlamış değilim. Çünkü iCloud'da yedeklemeye kalktığınız zaman telefonu ya da güncelleme geldi ki güncellemeler çok ama çok artık büyümeye başladı. İster istemez çok alan kaplıyor. Aplikasyonlar, resimler, videolar. Hele ki PUBG zaten dünyanın gigabaytı çok fazla alan sağlıyor. Yer kaplıyor. O yüzden biraz sıkıntı olduğundan dolayı ben 64'lüyü tercih ediyorum. Peki 128'lik alsam ne değişecek? Bence hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü oradaki o 5 GB'lık alan sizi ister istemez olsa da sizi kısıtlayacak. Kısıtladığı için de siz de gidip büyük bir ihtimal yer satın alacaksınız Apple'ın sitesinden. Bir artık Türkiye'de ne kadar onu bilmiyorum, onun fiyatını yazarsanız sevinirim. Ki iPhone 12 kullananlar böyle bir sıkıntı yaşıyor mu onu bilmiyorum. Gerçi değişmiyor yani bütün iPhone modellerinde aynı. Güncellemeler büyüdük sıra o 5 GB'lık alan yetmemeye başladı. Tabi bazı arkadaşlar iCloud'u açmıyorlar. Açmadıkları için oradaki resimler veyahut da herhangi bir şeyler ya da kısıtlama mı yapıyorlar onu da bilmiyorum. Ki çoğu kişi zaten oradaki fotoğrafları iCloud'a yedeklettirmiyor. Tabi bu da ister istemez bizde de alan kısıtlaması yaratıyor. Yani sizin burada 64'lük ya da 128'lik alma gibi bir alternatifiniz ne kadar da olsa o 5 GB'lık alanlardan kısıtlanıyor. Tabi ben bazen tabi ister istemez buradakileri boşaltıyorum. Gördüğünüz gibi benim tabletim de 64 GB. İkisini ortak aynı iCloud adresiyle kullandığım için oradan ya SSD ile ya da flash diskle oradan çekip oraya depoluyorum. Komple iCloud'u boşaltmış oluyorum. Tabi daha önceden ben bunlarda çok video çektim. Şundan yaklaşık bir iPhone 14 Pro çıkmadan önce bütün videolarım iPhone 12 ileydi. Parmak izi sitede yazdığına göre ekranda ve de şeyde parmak izi bırakmıyor diyor ama gördüğünüz gibi zaten burada parmak izleri maşallah
Ne kadar ellerinize yıkasanız etseniz burada parmak izi gayet ama gayet burada bol gözüküyor. Şunu da şöyle bir göstereyim. Hatta onu yakından alırsak daha da iyi olur. Gördüğünüz gibi burada parmak izleri kalıyor. Yani siz istediğiniz kadar şey yapın. Gördüğünüz gibi daha da şu an ellerimi yeni yıkadım yani. Yeni yıkamama rağmen ister istemez buradan üstümüze sürterek bunu temizlemek zorunda kalıyoruz. MagSafe özelliği var. Gayet kullanışlı ki şurada arkamda zaten benim yerim var. Şarj oluyor. O da güzel bir özellik. Tabii MagSafe uyumlu kılıfları alırsanız arabanızda herhangi bir yerde de MagSafe uyumlu power banklerle de onları kullanabilirsiniz. Gayet mantıklı. Dediğim gibi oyun pek fazla oynamıyorum. Oynuyorum aslında da PUBG ama çok nadir. Ama bunda yüklü değil. Daha önceki iPhone 14 Pro almadan önce gayet güzel bir şekilde bununla da oynuyordum. Tabii şarj konusuna gelirsek o biraz sıkıntılı arkadaşlar. Hani orada biraz sıkıntı yaşar mısınız onu bilemem. Her ne kadar da olsa ister istemez bir iPhone 14 ya da 14 Pro ya da Max gibi şarjı pek fazla verimli gitmeyecektir. Kamera dediğim gibi 4K 60 FPS çekiyor. Hatta orada bahçede ufak bir çekim yapmıştım. Onu bir araya koyuvereyim. Oradan da ona bir bakarsınız. Gördüğünüz gibi çekim de böyleydi. Yani herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Gayet kullanışlı, hafif, kibar bir telefon. Tabii 13-14 de var ama dediğim gibi fiyatlar biraz uçuk olduğundan herkes artık iPhone 12'yi sormaya başladı. Ama büyük bir ihtimal herhalde sanırım Apple'ın sitesinde satışı durduruldu diye biliyorum. Tam emin değilim. Onu da yorum kısmına yorumlar bırakırsanız sevinirim. Ki ben burada Fransa'daki Apple sitesine girdim. Orada satışı yok. Artık ya yenilenmiş iPhone 12 olarak alacaksınız ya da artık telefoncularda satılıyordur herhalde ikinci el olarak. Temizlerinden de bulabilirsiniz. Gayet memnunum. Hiçbir sıkıntım yok. Türk hattım takılı. Gayet şıkır şıkır da çalışıyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Yani benim diyeceklerim bu kadar. Pek fazla da bir şey anlatamayacağım. Fazla detaylara da girmek istemiyorum. Yani şu anda alırsanız zaten yani yaklaşık bir herhalde yine 2-3 sene sizi rahatlıkla götürecektir. O da tabii sizin temiz kullanmanıza bağlı. Ben gayet temiz ve de sağlıklı kullanıyorum. 6.1'lik ekranıyla beraber gayet güzel ve de şık HDR videoları da izleme imkanınız var. Biliyorsunuz Retina ekranı var. Gayet memnunum. Yani söyleyeceklerim bunlar. Daha unuttuklarım olabilir. Çünkü çok soru soran vardı. Önemlilikle 64 mü? 128 GB'lık mı? Herkes bunlara çok yöneliyor. Dediğim gibi benim anlatacaklarım bu kadar. 64 GB kullanıyorum. Yeri geldiği zaman buradan direkt SSD ya da boşaltıp alanı rahatlattırıyorum. O yüzden de hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Ama dediğim gibi siz de alan alacaksanız ekstradan 50 GB'lık 64'lük versiyonu seçebilirsiniz. Dediğim gibi aplikasyonlar artık sizin yüklediğiniz iCloud'a kaç GB tutar onu bilemem. Benim pek fazla burada sıkıntım olmuyor. Gerekli bütün banka işlemlerini, aplikasyonlarını, sosyal medyalarımı zaten barındırıyorum. Diyeceklerim bu kadar. Sorusu olanlar alta yazabilir yorum kısmına. Videomuzu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok ama çok sevinirim. Bu arada Instagram'dan da zaten bolca paylaşıyorum. Oraya da abone olabilirsiniz. Orada da faaliz. İsteyen soru sorabilir, DM atabilir. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize çok iyi ama çok iyi bakın. Bence eğer fırsatınız varsa iPhone 12 almanızı isterim. Şimdilik görüşmek üzere.